Bugün size kullandığım saç boyası, kullandığım takviyeler, cilt bakım ürünleri ve makyaj ürünlerini parça parça anlatmaya çalışacağım. Kullandığım ürünleri anlatacağım ama bunlar için hiçbir sponsorluk ve reklam anlaşmamız yok. Yalnızca ben kullandığım ürünleri anlatıyorum size. Saçımın rengini merak edenler için anlatayım. Benim saçım normalde siyah renkli, kaşlarım gibi. 30 yaşlarından sonra kızıl yaptım. Neredeyse 32 senedir saçlarım kızıl. İlk boyayışımda kuaför boyamıştı. Daha sonra hep aynı renge boyuyorum kendim. Kullandığım saç boyası. Önce gözlüğümü takayım. Yazılar okurken okuyamıyorum. Colestone'un 77-44 rengini kullanıyorum. Şu tüp boya. Şöyle bir tüp boya. Bundan bir tüp sıkıyorum. 3 haftada bir saçlarımı boyuyorum. Tüp boyayı Colestone'un %6'lık 20 volümlük yani hidrojen peroksitle karıştırıyorum bunu. Bu kabın içinde karıştırıyorum. Şu fırçayla saçıma sürüyorum. Bununla da tarıyorum. Saçımı boyamadan önce saç diplerime, ön taraflara vazelin sürüyorum. Derin boyanmasın diye. Kendim nasıl boyuyorum derseniz, önlerini zaten aynaya bakarak yapıyorum. Arkalarını büyük aynaya arkamı dönüyorum. Elime küçük ayna alıyorum. Arkamı büyük aynadan görmüş oluyorum. Elimde de boya malzemelerim oluyor. Arkaya bakarak sol elimle küçük aynayı tutuyorum. Sağ elimle de boyadan fırçayla alıp saçımın arkalarını boyuyorum. Kat kat ayırarak. En sonunda da parmaklarımla karıştırıyorum. Bir de şununla tarıyorum ve saçlarımı beklemeye bırakıyorum. Kullandığım takviyeler anlatayım. B vitaminlerinin hepsinin bir arada olduğu Metil Life isimli bir takviyemiz var. Kutunun içinden şöyle bir şey çıkıyor. Kapsüller halinde. Omega alıyorum. Kutunun içinden şöyle kapsüller çıkıyor. Magnezyum alıyorum. Kutusu böyle. Şişesi de böyle. D3, K2 alıyorum. Bunu kullanıyordum. Geçen de Amerika'ya gittiğimizde Amerika gezisinden şöyle bir D3, K2 aldım. Bunu kullanmaya başladım yeni. Solgar'ın kolajen, hyaluronik asit ve kolajen birlikte satılan bir ürünü vardı. Onu kullanıyordum. Şişesi bitmiş, atmıştım. O yüzden size gösteremiyorum. Yine Amerika'dan şöyle bir kolajen aldım. Bu kolajeni kullanıyorum. Hem benim kalça kırığım vardı. Kalça protez ameliyatı oldum ben. Ona iyi gelecek. Hem de cildimize iyi gelecek. Bu takviyeleri kullanmadan önce doktora gitmiştim. Bendeki çeşitli eksikliklere göre bunları kullanmamı önerdi. Ben de devam ettim bunları kullanmaya. Zaman zaman tekrar tahlile gidiyorum. İhtiyacım olanlarla devam ediyorum. İhtiyacım olmayanları bırakıyorum. Sizler de takviyelere başlamak istiyorsanız önce doktorunuza danışın. Daha sonradan kullanmaya başlayın. Herhangi bir olumsuzluk olmasın. Sıra geldi cilt bakım ürünlerine. Önce kendi cildimin özelliğinden bahsedeyim. 62 yaşındayım. Onu dikkate almak lazım bunları kullanırken. Cildimin karma bir özelliği var. Buralarım kuru, burnum yağlı, alnım ve çenem yağlı. Duştan çıktığımda hemen nemlendirici sürmezsem buraları pullu pullu gibi olmaya başlıyor. Onun için normalde yüzümü bile yıkasam hemen nemlendirici sürüyorum. Temizlerken de normal sabunlarla hiç sabunlamıyorum. Yüzüm çok kuru kuru oluyor, o zaman kötü oluyor. Onun için çeşitli temizleyicilerle temizliyorum. Temizlemeden de yatmıyorum. Herhangi bir makyaj varsa yüzümde Neutrogena'nın şu ürününü kullanıyorum. Makyaj temizleyicisi. Onu temizliyorum. Her ne kadar temizlesem de fondötenler, çeşitli tozlar kalabiliyor. Sonra da şununla yüzümü yıkıyorum. Özellikle gece yatmadan önce mutlaka bu temizliğimi yapıyorum.
Japonya'dan şöyle bir ürün aldık. Yoroshi Kozmetik'ten Washing Powder diye. Bunun özelliği küçük, azıcık toz alıyorsunuz bunun içinden elinize. Sonra onu azıcık suyla karıştırıyorsunuz. Yüzünüzü yıkıyorsunuz. Hem nemlendiriyor gibi oluyor. Çok beğendim ben. Türkiye'de nerede vardır, nasıldır bilmiyorum. İçeriğindeki ürünlerin özelliğini ChatGPT'ye sordum. Ondan aldığım bilgiyi okuyayım size. İçeriği oldukça sade ve doğaldır. Sadece sabun, bazlı madde, mineral tuz ve pirinç kepeğinden oluşur. Kullanıcılar kirleri iyi temizlediğini, cildi kurutmadığını, yıkama sonrası cildin hem pürüzsüz hem nemli kaldığını söylemişler. Normalde ben uzun zamandır cildimi temizleyicilerle temizledikten sonra şöyle bir aloe vera'nın jelini kullanıp daha sonradan da kendi yaptığım nemlendiriciyi kullanıyordum. Masaj yaparken de kendi yaptığım bir masaj yağı vardı. Onu kullanıyordum. Bunların linkini videonun sonuna ve açıklamalara eklerim. Oradan bulabilirsiniz. Bu yıl Japonya gezimiz olmuştu. Oraya gittiğimde Japon kadınlarının ve Kore kadınlarının ciltlerinin çok güzel olduğunu gördüm ve ciltlerine önem verdiklerini gördüm. Kadınız ya, hep özeniyoruz. Bir bakayım oradaki ürünlerden aldığımda sonuçlar ne olacak diye. Oradaki ürünlerden aldım. Japonya'da Bashi Kamera ve Onkyote diye 2 tane çok katlı mağaza var. Bu mağazada cilt bakım ürünlerinin her türlü neredeyse satılıyor. Oradaki satış danışmanlarına sorarak ve ChatGPT'ye de danışarak çeşitli ürünler satın aldım. Bunları kullandığım saate göre, sabah veya öğlen diye, ona göre size anlatayım. ChatGPT'nin bana yazdığı önerilere göre cilt bakım ürünlerini kullanıyorum. Ben de o sırayla size anlatayım. İlk baştan maskeyle başlayalım. 2 tane maske aldım. The Retinotime'ın White ürünü. Benim cildimde lekelenmeler ve çiller olduğunu söylemiştim. Bundan bir kez kullandım. Diğerini kullanmadım hala. Kullandıkça size sonuçlarını söylerim. Yine Retinotime'ın kırışıklıklar için olan bir maskesi var. Gözaltı için bir maske. Şöyle. Bundan da 2 kez kullandım. Beğendim ama. Sabah hangi ürünleri kullanıyorum? ChatGPT'nin önerisiyle bu programı takip ettiğimi söylemiştim. Japonya'dan SK2 markalı bir esans aldım. Kutusu böyle. Pitera özlüymüş. Beyazlatıcı özelliği de var. Şöyle bir esans. Önce bunu sürüyorum. Sonra Hada Labo markalı hyaluronik asitin olduğu ciltte nem tutucu özelliği olan bir ürün var, sıvı. Bundan kullanıyorum. Kullandıktan sonraki deneyimlerimi söyleyecek olursam bunları. Cildim bir müddet sonra krem sürme ihtiyacını hissediyordum ben. Bunları sürdükten sonra hiç krem sürme ihtiyacını gün içerisinde hissetmedim. Sonra yine bu SK2 markalı bir nemlendirici var. İçinden çıkan krem kutusu da bu şekilde. Bunlar biraz pahalı ürünler. Japonya'dan tam alış fiyatını hatırlamıyorum ama 4.000 lira veya bu krem 5.000 lira gibi bir şeydi. Türkiye'deki fiyatlarına baktığım zaman bunların 20.000 lira civarında olduğunu görüyorum. Bu Hada Labo hyaluronik asit ise Japonya'da 800 lira gibi bir fiyatta. Göz çevresi için her gün bu üründen kullanıyorum. Kutusu şu şekilde. Doktor Eri markalı. İçinden çıkan da bu şekilde. Biraz şöyle şu kıvamda. Hemen akmıyor. Göz çevresine iyi geliyor.
İkinci gün kullandığım ürünler Yoroshi Kozmetik'ten aldığım bir losyon var. Şöyle, bunun kıvamı da hemen akıyor. Göremiyorsunuz. Önce bunu sürüyorum. Sonra yine Yoroshi Kozmetik'ten aldığım bir esans var. Bu yine biraz jel kıvamında. Bundan sürüyorum. Cildimde lekelenmeler ve çiller olduğunu söylemiştim. Onun için beyazlatıcı özelliği olan The Retinol Time'ın Bite ürününden sabahları kullanıyorum. Biraz kuruluk verebiliyormuş sanırım. Onun için ChatGPT Yoroshi Kozmetik'ten aldığım şöyle bir ürünü kullanmamı önerdi. İkisini birlikte sabahları kullanıyorum. Akşamları cildimi temizledikten sonra yine Hada Labo'nun içeriğinde hyaluronik asit olan bir sıvısını kullanıyorum. Sonra The Retinol Time'ın kırışıklık giderici, kırışıklıklara yardım edici bir ürün var. Ondan kullanıyorum ve şununla ikisini bir arada kullanıyorum yine. Yoroshi Kozmetik'ten aldığım nemlendirici, ikisini birlikte sürüyorum. Saç bakımı için yine Yoroshi Kozmetik'ten aldığım şu şekilde bir ürün var. Saçların kolay taranmasını ve beslenmesini sağlayan bir ürün. Yine Yoroshi Kozmetik'ten şöyle bir ürün aldım. Kırışıklık giderici bir krem. Ama daha kullanmadım bunu. Diğerleri bittikten sonra kullanayım. Ama deneyimledikten sonra size sonucunu söylerim. Sıra geldi makyaj ürünlerine. Benim cildimde çeşitli çiller ve lekelenmeler olduğunu söylemiştim. Önce nemlendiricimizi sürüyoruz. Sonra fondöten sürüyorum. Reolan markasının bir fondöteni. 2 çeşit fondöten kullanıyorum. Bunların kapatıcı özelliği çok güzel. Hiç çillerimiz görünmüyor ve lekelerimiz görünmüyor. 2 renk kullandığımı söylemiştim. İkisini de göstereyim. Buradan ton farkları belli olabiliyor mu bilmiyorum. Açık renk olanı yanaklarıma sürüyorum. Burnumun üstüne sürüyorum. Buralara sürüyorum. Diğerini de yüzümün diğer bölümlerine sürüyorum. Açık renk olanın numarası, bilgileri bu. Koyu renk olanın numarası da, bilgileri de bu. Hafif bir makyaj yapacaksa, cildime fondöten sürmeyecekse, Creola'nın şöyle bir ürünü kullanıyorum. Numarası da bu. DCN 42. Açtığımız zaman da mor renkli. Bu rengin benim cildime uygun olduğunu söyledi satış danışmanı. O yüzden bunu sürüyorum. Bunu sürdüğümde cildimle bunun ikisi bir araya geldiğinde nötrleşmiş oluyor. Çiller pek belli olmuyor. Bunu sürmeyeceksem fondöten sürüyorum o zaman. Göz çevrem için concealer olarak yine Creolan'ın şöyle bir ürününü kullanıyorum. Y23 numarası da bu şekilde. Göz farı için 2 farklı ürün kullanıyorum. O gün canım hangisini istediyse onlardan sürüyorum. Not'un bir ürünü var. Bir de böyle 2 ton. Hemen gözümün üzerine açık rengi sürüyorum. Gölge yapmak istediğim yerlere de diğerini kullanıyorum. Birinin numarası koyu renk 07, birinin numarası 01. Far olarak da Lancome'un bir paleti var. İçinde bazı ürünler bitti. Şu taraf farlar için, bu tarafta highlighter için kullanmak için. Gözümün üzerine hemen açık rengi sürüyorum. Sonra diğerleriyle çeşitli gölgeler yapıyorum. Eyeliner olarak ince bir eyeliner çekiyorum. Benim göz kapağım dar ve gözüm küçük. Kalın bir eyeliner çektiğimde çirkin oluyor. Bir de herhangi bir markayı kullandığım zaman göz kapağı küçük olduğu için gözümü açıp kapatırken bir müddet sonra bakıyorum eyeliner yok. Creolan'ın
Ucu biraz sertçe olan, yani sürerken yumuşak ama çok yumuşacık da değil. Eyeliner var. Ondan kullanıyorum. Estee Lauder'ınkinde kullanıyordum. O da güzeldi. Onu da silmiyordu gözüm. Bunu da silmiyor. Her ikisi de silinmiyor. Ama diğer markalarda kullandığım zaman göz kapağındaki eyeliner'ı siliyor. Sonra gözümün altına Flormar'ın şöyle bir kalemi var. Onu kullanıyorum. Maskara olarak yine Kroylan'ın şöyle bir maskarası var. Şu şekilde. Göz makyajımı bitiriyorum. Fondötenimin sürmesi de bittikten sonra en sonunda da bu üründen kullanıyorum. Şöyle. Bu yüzüme hafif parlaklığı veren bir ürün. Şu şekilde golden beige renkli. Pompasıyla sıkıyoruz. Şöyle süreyim. Cilde parlaklık veriyor. Bazen fondöten sürmeden bu şekilde sürüp çıkıyorum. İlk olarak Flormar'ın 2 tane ürünü var. Sıvı. Önce bundan hemen elmacık kemiklerinin üzerine sürüyorum. Şu şekilde. Bu bölümlere de biraz koyu renkli olanı sürüyorum. Onu da şuraya sürelim. Bakalım. Hafif dağıtalım. Ruj olarak çoğu zaman bu rengi kullanıyorum. Böyle bir ruj. Renk kutusu da bu şekilde. Flormar'ın